Kripto Para Dünyası kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bir yatırım tavsiyesi vermeden kripto paraları bugün sizler için değerlendireceğim. Arkadaşlar büyük fotoğrafta görmüş olduğum çok önemli detaylar söz konusu. Daha önce de her zaman sizlere söylemiş olduğum gibi öncelikle büyük fotoğrafı görmek gerekiyor. Tabii ki büyük fotoğrafa bakarken orada bizim için önemli olan destek bölgelerini sizlere belirteceğim. Ve bu saatten sonra özellikle BTC takip ediliyorsa neye dikkat etmemiz gerekiyor? Önemli alım bölgeleri nereler olabilir? Eğer hangi bölgeler geçirse nerelerden tepkiler gelebilir diye net tekniksel veriler ışığında bilgileri paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Dikkatli dinlerseniz sizlerin faydasına olacaktır diye düşünüyorum. Bitcoin'e geçmeden önce arkadaşlar öncelikle büyük fotoğrafa baktığımız zaman ABD borsalarındaki var olan satışları gözden geçirmemiz gerekiyor. Şimdi bana birçok mail geliyor bazı paylaşımlar açısından. Hocam Bitcoin kara delik gibi borsaları içine çekiyormuş diye. Tabii ki bu paylaşımları yapan kişilerin kendi düşünceleridir. Ben onunla ilgili bir şey söyleyemem. Sosyal medya herkes istediği gibi kendisine göre yorumlarını burada dile getirebilir. Ama benim bakış açım biraz daha farklı. Neden derseniz şimdi S&P 500, Dow Jones ve Nasdaq açısından değerlendirme yapacaksak. Bana göre şu anki satışların gelmesindeki en büyük rolü Nasdaq borsası alıyor. Nasdaq borsası teknoloji hisselerinin yoğun olduğu endekslerden birisi ve Nasdaq borsası öncülüğünde zaten bu düşüşler geliyor. Bana göre tabii bu benim düşüncem. Bu düşüncemi de göstermek için arkadaşlar daha önce sizlere şu görmüş olduğumuz yapıyı defalarca paylaştım. Özellikle de Twitter'da en son yanılmıyorsam geçen hafta veya bu hafta tekrar bu yapıyı hatırlatmak amacıyla Twitter'dan paylaştım. Görmüş olduğumuz süreç devam ediyor. Bunun bir süreç olduğunu özellikle de ABD borsalarında önümüzdeki dönemlerde bir çöküş beklediğimden sizlere bahsetmiştim. 2 ay önce bununla ilgili bir video çektiğimde çok büyük sizlerden tepki aldım ama sonuç ortada. Ve her zaman size söylediğim gibi bu bir süreç meselesi arkadaşlar. Bu bir anda olabilecek bir durum değildi. Süreç kademeli bir şekilde devam ediyor. Nasdaq borsasında çok kilit bir bölgeye geldik. 11.842. Haftalık bazda eğer bu alan kırılmazsa en azından kısa vadede tekrardan bir toparlanma görüp 13.000'lere gidebilme ihtimali söz konusu olabilir. Ama büyük fotoğrafta Nasdaq borsasında çok daha büyük bir tehlike söz konusu. Bunu görmezden gelemeyiz. Şimdi aylık baza gelmek istiyorum. Ve Nasdaq borsası özellikle de bakalım en son ne zaman aylık bazda bir kırılım yapmış? 2010 yılında, ondan sonra arkadaşlar 2016 yılında, 2019 yılında ve 2020 yılında özellikle de Mart ayındaki çöküş döneminde. Şimdi Nasdaq borsasına baktığımız zaman kullandığım indikatör açısından özellikle de hareketli ortalamanın kırıldığını ve retest edildiğini görüyoruz. Eğer bu bir retest olarak kalacaksa akabinde gelebilecek çöküş çok daha sert olur. Bundan önceki dönemlerde bölge kırıldıktan sonra tekrardan satışlarla aylık kapanış neticesinde bölge üzerinde kapanış gerçekleştirebilmişiz. O zaman bizim neye dikkat etmemiz gerekiyor? Nasdaq borsasında aylıkta 12.770 bölgesi altında bir kapanış gelirse işte o zaman bütün piyasalardan korkmak gerekiyor. Bu sadece tekniksel veriler ışığında görmüş olduğum bir olay. Neden derseniz bakın şuradaki iğneli bölgeleri görüyorsunuz. Bu mumla buradaki bütün alıcılar egale edilmiş durumda. Gerçekten sert ve güçlü mum, bir mum. Akabinde alan çok sert kırılmış. Retest sonrasında bile hala güçlü bir momentum söz konusu değil. Bu yüzden çok ama çok dikkatli olmak gerekiyor bu saatten sonra. Şimdi Dow Jones'a bakalım, hala o bölgelere gelmemiş. S&P 500'e bakalım, hala bu bölgelere gelmemiş. Bitcoin'e gelip bakalım arkadaşlar. Bitcoin de bu bölgeye yaklaşmış. Demek ki bizi çeken neymiş? Nasdaq borsasıymış. Orada daha tekrar söylüyorum, teknoloji hisselerinde özellikle de şirketlerin gereğinden fazla fiyatlandığını daha önce de burada dile getirmiştim. Belki çok uzun bir süre önce olmuş olabilir bu durum. Ama bu zaten herkes tarafından da bilinen bir gerçekti. Sonuç olarak arkadaşlar Bitcoin'e de geldiğimiz zaman bizim için kilit bölgeler var. Burada özellikle de 15 günlüğe gelmek istiyorum. 15 günlüğe geldiğim zaman Çimoku bulutun içine girmişiz. Burada bizim için kilit bölge neresiymiş 15 günlükte? 34.400 bölgesi. Peki aylık baza geldiğimiz zaman bizler için kilit bölge neresiymiş arkadaşlar? Buna da hemen gelelim. 15 günlük dışında aylık bazda da baktığımız zaman evet 34.470 bölgesi bizim için aylık bazda da kilit bölgeymiş. Haftalık bazda zaten Çumakov bulutunu kırmıştık. Retest gerçekleşmişti. İndikatör bir destek açmıştı. Bu da kırılmıştı. Retest sonrasında bölgenin üstünde kalması önemliydi ama kalamadı. Şu an için haftalık kapanış gelmedi. Biz pazar günü itibariyle eğer 39.282 bölgesi üzerinde
bir kapanış gerçekleştirmezsek kısa vade bu tepki satışları devam edecektir diye düşünüyorum. Bunun dışında sizlere göstermek istediğim bir durum daha söz konusu. Ona da hemen değinelim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, burada özellikle de şu an için kullanmış olduğum bir Wyckoff dağıtım şeması var arkadaşlar. Özellikle de yükselen trendlerden sonra akümülasyon, yani dağıtım bölgesi şeklinde ilerler. Ve bunu haftalık bazda, 3 günlük bazda takip ediyorum. Şu an için görmüş olduğunuz gibi gayet milimetrik bir şekilde ilerliyor. En azından ben buradan tepki almasını bekliyordum ama maalesef bu tepki gelmedi. Tabii ki bu şemayı çok daha geçmişte çizmedim arkadaşlar. Kanalın orta bölgesinden tekrardan red aldıktan sonra bunu daha detaylı bir şekilde incelemeye ihtiyacı duydum. Ve şu an için baktığım zaman da arkadaşlar 30.000 bölgelerine doğru gidebilme ihtimali söz konusu. Tabii ki bu her zaman çalışacaktır diye bir kaide olamaz. Bunu tekrar dile getirmek istiyorum. Ama bu Wyckoff teorisi çalışacaksa bizim tekrardan gidip 69.000 bölgelerini önümüzdeki süreçte görmemiz gerekir. Bu sadece tekniksel bir bilgidir arkadaşlar. Kesinlik ifade etmez. Bunu önümüzdeki dönemlerde de hatırlata beraber takip edeceğiz. Şimdi BTC açısından sizlere söylemiş olduğum alana dikkat edeceğiz. Bu bölgeyi 34.348 olarak kırmızı destek bölgesi olarak belirledim arkadaşlar. Eğer Bitcoin günlük bazda bu bölgelere gelirse buralardan tepki alma ihtimali söz konusu olabilir. Eğer bu bölgelere gelirse arkadaşlar BTC, bu bölgelerden alım yapmak isterseniz öncelikle daha kısa zaman aralıklarındaki mumlara bakmanız gerekir. Eğer buradan bir dönüş mumu görürseniz arkadaşlar akabinde buradan alım gerçekleştirip kendinize göre belli bir stop kullanıp takip edebilirsiniz. Bu bölgeye geldiği zaman diyelim Bitcoin illaki takip edecekseniz burada önemli olan unsur şu: elinizdeki sermayenin ne kadarını bu bölgede kullanabileceksiniz. Çünkü burada 29.000 bölgesinde daha yoğun alıcıların olduğunu sizlere her zaman dile getirdim. Bu bölgede hala alış emirlerim duruyor. Bunu her defasında dile getiriyorum. Bu bölgeye gelmek zorunda mı? Tabii ki değil. Ama ben o bölgede hala alış emirleri bulunduruyorum. Bu bölgelerden tepki alabilme ihtimali doğrultusunda da arkadaşlar bir miktar BTC bu bölgeye gelirse alım gerçekleştirebilirim. Alım gerçekleştirdikten sonra 33.000 bölgesi aldı. 4 saatlik kapanışlar benim stop bölgem olur. Bu bölgede kırılırsa buradan tekrardan işlemden çıkarım. Bu bölgeye geldiği zaman tekrar alım yaparım spot piyasada ve özellikle de eğer 26 bölgesi kırılmıyorsa da bu bölgelerden sonra takip ederim. İlk direnç bölgesi geçildikten sonra da ekleme yaparım. Ben her zaman kademeli bir şekilde ilerlerim. Bunu da her zaman sizlere dile getiriyorum. Tabii ki bu bir tercih meselesi. Ben bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Sadece tekniksel veriler ışığında en basit yöntemler neler yapılabilir onları anlatmaya çalışıyorum. Ve burada her zaman sizlere söyledim. Ben hiçbir zaman bu piyasada dip arayışında bir insan olmadım. Ve sizlere de her zaman anlattım dip arayışında olmayın diye. Çünkü BTC ilk çöktüğü zaman, bundan önceki dönemlerde şu tarihlerde yapmış olduğum videoları incelediğiniz zaman biraz daha net anlayabilirsiniz beni. Bitcoin'in her düşüşünden önce mutlaka 1 veya 2 gün önce sizleri uyarmışımdır. Bunu her defasında sizlere söylüyorum ve burada da özellikle tekrar belirtmek istiyorum. Bu tarihlerden sonraki geçmiş videolara baktığınız zaman anlarsınız. Tepki alımlarının geldiği dönemlerde de altcoin'de işte yüksek hareketler gelebilecek diye tabii ki videolar paylaştım. Bunu hiçbir zaman inkar etmiyorum. Paylaştığım hiçbir videoyu da kaldırmadım. Bunu da tekrar belirtiyorum. Sadece geçmişe dönüp bakabilirsiniz. Kısa vade tepki bölgelerinde doğru bir zamanda yakaladığımızı düşünüyorum ben. Dipten bahsediyorduk. Yani sonuç olarak özellikle BTC buradayken 100.000 olasılığı herkes tarafından dinlendiriliyordu. Ama sonuç olarak işte 54'e geldi. Burası dip denildi, alındı. Tekrar düştü. İşte 40.000'e geldiği zaman alacağız dediler. Aldınız, tekrar düştü. Yani daha önce şu görmüş olduğumuz 34.348 bölgesinin altındaki bölgeyi zaten denemişti. Tekrar yükseldi. Yine bu bölgelere geldi. Yükseldi. Tekrar bu bölgelere geldi. Yani görmüş olduğunuz gibi büyük fotoğraf içerisinde, küçük fotoğrafta da bir range içerisinde gelgitler yaşıyor. Bu bölgelerden şu an için pozisyon açmış insanlar var. Bu bölgelerden pozisyon açmış, yani long pozisyon açmış olan insanlar var. Ve şu görmüş olduğumuz alanlarda vardı. Daha önce buradaki likidite boşalmıştı ama şuradaki likidite hala boşaltılmış durumda değil. Bu yüzden BTC bu bölgeler üstünde kalabilir. Evet, alım gerçekleştirilebilir ama bu bölgeler altına iğneleme yapabilir. Yani sadece 1-2 dakika içerisinde, 3 dakika içerisinde ani bir iğnelemeyle tekrardan toparlanma ihtimali söz konusu olabilir. Şu an için bunu bilmiyoruz. Bunlar birer ihtimal dahilinde. Ben elimden geldiğince BTC'deki olayı sizlere anlatmaya çalıştım. Altcoin'ler açısından da değerlendirme yapılacaksa bence çok aceleci olmamak gerekiyor. Haftalık bazda özellikle de burada 36.300 bölgesi gerçekten çok önemlidir. Bu alan kırılırsa dikkat etmek gerekir. Tabii ki
O haftalık bazda kırıldıktan sonra retestinin de bölge içinde olup olmayacağını görmemiz gerekiyor. Bu da 15 günlük takip etmemiz gereken Çumakko bulutuyla aynı zamana denk geliyor. Bu yüzden önümüzdeki 9 günün çok daha önemli olduğunu düşünüyorum ben. Bu süreçte özellikle hafta sonu açısından değerlendirme yapacaksam eğer Nasdaq, Dow Jones, S&P 500 destekler üzerinde kalmayı başarabilirlerse hafta sonu altcoin'lerde tekrardan bir hareketlenme söz konusu olabilir tepki alımları açısından. Eğer ama bu bölgeler dışında bir hareketlenme gelirse hafta sonu da aşağı yönlü baskılanma şeklinde devam eder. Sadece kısa dakikalık trade'ler şeklinde piyasa ilerleyebilir. Burada da trade yapabilmeniz için arkadaşlar tekniksel analiz açısından bilgi sahibi olmanız gerekir. Ben görmüş olduğum büyük fotoğrafları en net şekilde sizlere iletmeye çalıştım arkadaşlar. Tercih tabii ki tamamen size aittir. Çünkü sermaye size ait. Sadece sermayenizi nasıl yönetebileceğinize sizler karar verebilirsiniz. Ben tekniksel veriler niteliğinde en azından sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Hepinizi çok seviyor, saygılar sunuyorum.